8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Çok teşekkürler. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Vallahi bizler de o kadar güzel günaydın dediniz ki bir anda içimizden günaydın deyip söylenmez geldi. Ben böyle sabahları danışanlara ve şey diyorum. Negatifleri at, pozitifleri pozitifleri alıyoruz, negatifleri veriyoruz. Böyle güne başlıyoruz. Evet, en güzeli enerji zaten. Evet, yoksa gün bitmez. Kesinlikle. Bugün çok güzel bir konu var. Evet. Birçok insanın belki çok hayatında rast geldiği, bazı kişilerde de hiç olmayan alerji konusu. Besin alerjileri nelerdir, nasıl sınıflandırılır? Sizin gibi bir uzman diyetisyenden duymak çok güzel olacak. Çok teşekkürler. Öncelikle besin alerjileri toksik olan ve olmayan olmak üzere iki grupta sınıflandırılıyor. Biz bugün besin alerjilerini, besin intoleransından biraz bahsedelim istedik. Besin alerjileri herhangi bir gıdaya veya gıda katkı maddesine karşı immün sistemin verdiği yanıt olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bağırsaklarımızda bağışıklık sistemi hücrelerinin yaklaşık %80'i bulunduğu için gıda alerjileri günümüzde çok daha artmış bulunmakta. Özellikle çocukluk dönemi alerjileri dünya çapında yaklaşık 6 milyon çocuğu etkilediği biliniyor bugün. Bizim ülkemizde genel olarak fıstık alerjisi görülmekle beraber bölgelere ayırdığımızda da özellikle Marmara ve Ege bölgesinde inek sütü alerjisi, İç Doğu ve İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz, Akdeniz bölgesinde de yumurta alerjisine çok fazla çocuklarımızın yakalandığı, maruz kaldığı görülmüş. Bir de besin intoleransı var. Bu besin intoleransları da daha kısa süreli tepki gösteren, yani 2 ila 24 saat içerisinde tükettiğimiz bir gıdaya karşı sindirim sisteminde bir tepki, kusma, ishal, genelde ishalle karşımıza çıkan bir gıda intoleransı mevcut. Peki besin alerjisine neden olan besinler nelerdir? Özellikle inek sütü proteinleri karşımıza çıkıyor. İnek sütü, yumurta, tavuk yumurtası. Bu arada zaten yumurtalarda tavuk yumurtasına karşı bir alerji varsa diğer bıldırcın yumurtası gibi ya da Diğer farklı yumurtalara karşı da yine olabiliyor. Genellikle besin alerjileri inek sütü, soya, buğday, yer fıstığı, kabuklu deniz hayvanları, kabuklu yemişler, susam ve soya ürünleri gibi şeyler de bulunabilmektedir. Özellikle bu tarz alerjisi olanların bu gıdaları besinlerinden elimine etmeleri, günlük diyetlerinden elimine etmeleri önerilir. Kısa süreli eliminasyonla da en çok hangi gıdaya alerji geliştirdiği bulunabilir. Tabii ki bunun farklı testleri de var ama kesin kanıtlanmış işte bir çocuğun yumurtaya karşı alerjisi varsa ya da soyaya karşı alerjisi varsa bir süre diyetinden çıkarmak daha doğru oluyor. Peki besin intoleransı nedir? Besin intoleransı da herhangi bir gıdaya veya gıda maddesine karşı, örneğin laktoz intoleransı gibi kısa süreli gösterilen tepkilerdir. Gastrointestinal sistemde bu tarz intoleranslar olduğu durumda yine ürünleri elimine ediyoruz veya buna ikame ürünler kullanabiliyoruz. Çünkü bunlar bulantı, kusma, bazen migren atakları gibi şeylerle de karşımıza çıkabiliyor, yaşam kalitesini düşürüyor. Peki bu besin alerjileri kaç yaşından itibaren başlar? Mesela çocuğumuza nasıl öğrenebiliriz Elif Hanımcığım? Bir alerji olduğunu. Doğumla beraber karşımıza çıkabilir. Mesela genelde süt alerjisini biliyorum. Anne sütüne karşı bile çıkabilenler oluyor. Evet. Ama onu mesela almış, gerçekten inek sütünü de yapmış ama böyle 3-4 yaşından sonra farklı bir şekilde bir kaşınma, bir alerjiye sebep olan farklı bir şey olabilir mi besin alerjisinde? Evet, çocukluk çağında özellikle ek gıda dönemine geçtikten sonra bazı alerjiler fark edilebiliyor. Örneğin yumurta gibi veya süt proteinine karşı alerjiler. Dolayısıyla çocuklukta gelişen bu alerji durumunda eliminasyon yaptığımızda, bu besinleri bir süre tüketmediğinde çocuğumuz bu durum geçebiliyor. Bazısı kalıcı da olabiliyor ama çocukluk döneminde gerçekleşen alerjilerin bir kısmı büyümeyle beraber geçebiliyor. Çünkü bu immün yanıtın çok fazla tepki göstermesiyle beraber deride kızarıklık, dilde şişme. Ama çocukluk döneminde de, yetişkinlik döneminde de besinlerden kaynaklı alerjilerin çok azı anafilaksiye sebep oluyor. Daha çoğu diyareyle, kusmayla ya da ufak kızarıklıklarla kendini gösterebiliyor. Zaten öyle de bir şekilde hemen şey yapıyoruz. Peki besin duyarlılığı nedir? Besin duyarlılığı aslında bazı gıda bileşenlerine karşı vücudumuzun gösterdiği yine immün yanıtlı bir tepkidir. Bağışıklık hücrelerimizin dediğim gibi bağırsakta bulunanları %80'lik bir bölümü oluşturuyor. Dolayısıyla besinleri ağız yoluyla aldıktan sonra bağırsakta bağışıklık hücreleriyle karşılaşıyorlar ve burada bir yanıt gerçekleşiyor.
Karşımıza çıkan yanıt farklı dokulara, vücuda kan yoluyla yayılabiliyor. Akabinde bu besin duyarlılığı tip 2 diyabete, çeşitli tiroid rahatsızlıklarına ve obeziteye kadar neden olabiliyor. Peki nelerde var genelde? Mesela ben bunu ilk defa duydum sizden. Besin duyarlılığı farklı besinlere karşı gelişebilir. Özellikle buğdaya karşı gelişebilir veya inek sütüne karşı gelişebilir veya tahıllara, baklagillere karşı gerçekleşebilir. Spesifiktir. Dolayısıyla bunun ayrı testleri yapılabilmektedir. Bu şekilde de farkına varılabilir. Peki tüm bu intolerans ve duyarlılığın mekanizması nedir? Nasıl çalışıyor bunlar? Mekanizması yine bir süre boyunca bağırsaklarda sürekli maruz kalınan antijen ve oluşturulan antikor üretiminden dolayı maruziyetin sıklıkla olması mekanizmaları tetiklemektedir. Yani bir besini yedikten sonra, tükettikten sonra farklı sonuçların karşımıza çıkması, sürekli rahatsızlık, karında şişme, bulantı hissi veya tam tersi diyare gibi durumlar bağışıklık sistemiyle gıdaların ilişkisini açıklayabilmektedir. Peki bu kişilerde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Bir de sizi görmüşken ufak tefek biraz tarif alsak. Tabii ki. Özellikle bu kişilerin dışarıda başkalarının hazırladığı yemeklerden tüketmemesi veya besin içeriğini çok iyi okumaları, etiket okumaları önemlidir. Mesela bazen ikram ediliyor, ufak bir sandviç, gluten alerjisi varsa ya da buğday duyarlılığı, hassasiyeti varsa bu kişilerde o ürün ona uygun olmayabilir. Veya başka birinin evinde hazırlanmış bir yemekte yine kendine ait olmayan bir ürünün olması, rahatsızlık verici bir ürünün olması yine problem yaratabilir. Alerji veya duyarlılığı olan, intoleransı olan kişilerin her zaman kendi yemeklerini kendileri yapmaları, kendileri görmeleri ve mümkün oldukça çok karışık gıdalardan, fast foodlardan, hazır ürünlerden uzak durmaları, gıda katkı maddesi alımında en aza indirmeleri gerekmektedir. Sosyal yaşamı etkilemez mi peki? Ne yazık ki etkiliyor ama genelde alerjilerin birçoğu hani çocukluk döneminden sonra geçtiği için ilerleyen yaşlarda karşımıza daha çok intolerans durumu çıkıyor. İntoleransı olan ürünlere karşı da belli spesifik ürünleri hayatımızdan çıkardığımızda bu intolerans zaman zaman azalabiliyor veya tamamen kaybolabiliyor veya sürekli maruziyette artabiliyor. Dolayısıyla bunları belli dönemlerde, belli aralıklarda ve sınırlı miktarlarda tüketmek yine sosyal yaşamı destekleyebilir. Mesela bazı peynir türlerinde çok fazla bu intolerans veya hassasiyeti tetikleyici bileşenler bulunabiliyor. Bunlara dikkat ederek alternatifleri kullanılabilir. Çok zaten genç yaşlarda çıktığı için zaten kişi kendi kendine dikkat etmesi gereken şeyleri alabiliyor. Evet, yani biraz daha bilinç düzeyi artmış oluyor. Genellikle evde pişirilen, özellikle çocuk grupları için sebzeler, sebze yemekleri ve evde hazırlanan herhangi bir katkı olmadan, şeker ilave edilmeden çocukların meyve tüketmesi bağışıklık sistemini güçlendireceği için alerjik reaksiyonları da azaltır. Yine tabii prebiyotik ve probiyotik kullanımı da evet, süt ve süt ürünleri yasak fakat ikame olarak kefir belki kullanılabilir veya probiyotik takviyeler alınabilir. Bunlar da disbiyozisi azaltacağı için alerjik atakların azalmasına yardımcı olur. Vücuttaki probiyotiği de arttırmak gerekiyor o zaman. Her zaman bağışıklık sistemini de güçlü kılmak gerekiyor. Evet, hatta bazı çalışmalarda anne sütünden bir çocuk ne kadar erken kesilirse 6 aydan önce alerjik reaksiyonların o kadar arttığı gözlemleniyor. Hatta doğumun şekli, doğumun süresi bile alerjiyi tetikleyebiliyor. Çünkü bunların hepsine baktığımız zaman yine sindirim sisteminin, mikrobiyotanın önemini anlamış oluyoruz. Erken gıdaya geçiş, yani ilk bir yaşta erken gıdaya geçilmemesi de yine alerjik atakları tetikleyebiliyor. Aynı zamanda bifidobakteriyum türlerinin, bifidobakteriyum suçlarının, bu probiyotiklerin bağırsaklarda miktarının fazla olması kısa zincirli yağ asidi üretimini de artırarak alerjik reaksiyonları azaltmaya yardımcı. Elif Hanımcığım, yaz ayındayken hani tavuk tüketimini birazcık daha aza indirgeriz. Dışarıda çok tavuk tüketmemeye dikkat ederiz. Bu da aynı şekilde bir besin alerjisi oluşturmasın diye. Sizin öneriniz nedir burada? Yine alerjilere karşı omega-3 desteği alabilmek için balık tüketilebilir. Deniz ürünlerinden karides, midye tarzı değil de daha çok balığın kendisi. Hatta bazı balıklar var, histamin içeriği çok yüksek olabiliyor, alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Onlardan ziyade kendi ızgara yaptığımız veya dışarıdan sipariş edebileceğimiz balıklar olabilir. Çok daha sağlıklı olur da diyoruz hem de. Evet. Şimdi şöyle, bundan bir 10-15 yıl önce besin intolerans testleri çok popülerdi. O dönemde insanlara böyle işte kan alınsın,
ondan sonra o kanlar Avrupa'ya ya da Amerika'ya bir Öyle yerlere bir şey gidiyordu. vardı hocam. Yurt Evet. dışına gönderiliyordu falan. Ve o kanlar gönderilip akabinde de işte hangi besinlere intoleransı varsa o besinler gıda adasından çıkartılıp böylelikle bir zayıflama ve diyet programı düzenleniyordu. Böyle bir şey hala var mı? Devam ediyor mu? Yoksa o zaman bir popüler bir vurup geçtiler mi yani? Türkiye'ye geldi mi o test? Geldi. Geldi. Tabii. İyi, Hatta süper. bunun farklı versiyonları da var. Bu tarz testler yapılarak işte kan örneği ya da ağızdan tükürük örneği alınarak daha geniş testler var. Hangi gıdalara, hangi katkı maddelerine, hatta giydiğimiz kumaşlara kadar ne tür alerjilerimiz var ya da yatkınlığımız olan hastalıklar neler? Bunları çıkaran testler de var. Evet, hala yapılıyor ama eskisi kadar dediğiniz gibi popüler değil. Belki maliyetlerinden ötürü olabilir. Ama merak edenler tabii ki yaptırabilirler. Bazen bakıyorsunuz teste, ya evet bulgur mesela, bulgur tükettiğimde karnımda kocaman bir şişkinlik hissediyorum ya da hazımsızlığım çok artıyor diyenler oluyor. Testin sonucuna bakıyorsunuz, evet hakikaten var. Ya da hiç aklınıza gelmeyecek bir gıda, hiç tüketmedim dediğiniz bir besin öğesi örneğin. Bunlar da yine intolerans çıkabiliyor. Her yaşta çıkabilir mi? Sadece çocukluk yaşında değil ama hiç o zamana kadar farkında değiliz besin alerjimizin bir şeye olduğunu. Her yaşta bu şekilde bir çıkabilir mi? Ya da önceden çıkmamış ama şimdilerde yaşımız mesela 35'ten sonra çıkan, 40'tan sonra çıkan. Evet, mesela bu tarz şeyler buğdaya karşı olabiliyor, süt ve süt ürünlerine karşı olabiliyor. Zamanla hem yaşın ilerlemesiyle hem de bağışıklık hücrelerinin verdiği yanıt değişebiliyor. Dolayısıyla ilerleyen yaşlarda da gıda alerjileri görülebilir, gıda intoleransları görülebilir. Dolayısıyla her dönem aslında hem organik hem sağlıklı hem de gerçekten içeriğini bildiğimiz ürünleri tüketmek sindirim sağlığı için önemli. Şu sırada aslında teknolojinin bu kadar çok çağ atlamış olduğu, her şeyimizin elimizin altına çok kolay ulaşabileceğimiz bir zamandayız. Eskiden gluten de hiç öyle bir şey yoktu. Evet. Glutensiz ürünler çok daha yeni piyasaya Popüler çıkmaya oldu. başladı ve popüler oldu. Eskiden ne yapıyorlardı acaba insanlar, glutene falan alerjisi olan insanlar? Yani bunu belki karşılarına çıkan durumlarla saptıyor olabilirler. Örneğin buğday içeren bir ürün ya da yoğun gluteni olan bir ürün tükettiklerinde çölyak krizi dediğimiz işte karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, işte ateşte yükselme gibi şeyleri belki deneye yanıla fark ederek çok Evet. önceden görmüş olabilirler. Şu anki teknoloji çünkü gelişti. Ona göre de ilerleyebilir diye düşünüyorum. Evet, zaten ilk keşfedilen alerji Hipokrat alerjiyi fark etmiş, keşfetmiş, tanımlamış. Sonrasında 1900 yıllarda önce inek sütüne karşı, sonra da yumurtaya karşı alerjilerin olduğu keşfedilmiş. Zamanla tabii bu gelişmeye açık, kim bilir daha neler çıkacak karşımıza. Sizler böyle bir kişi geldiğinde bir hasta olarak sizler neler öneriyorsunuz? Genellikle eğer alerjisi varsa gıdalara karşı, belli gıdalara karşı bunları bir süreliğine çıkarıyoruz diyetlerinden. Bu 3 hafta olabilir, 1 ay olabilir. Yani kişinin yanıtına göre, tepkilerine göre biz bunu düzenleyebiliyoruz veya ikame ürünler kullanıyoruz. Alerjilerde en çok immün sistemi desteklememiz gerektiği için omega 3, probiyotikler, C vitamini gibi desteklerle... Ekstra takviye olan. Yok, takviye olarak değil, dışarıdan ekstra alınarak değil, diyet programında meyve tüketimini işte Onu günlük arttırıyorsunuz. 5-6 porsiyona çıkararak, aynen. Veya alerjisi olan diğer gıdaların birlikte temasta bulunabileceği besinleri azaltarak yapabiliyoruz. Bunun dışında tamamen intoleransı varsa, mesela laktoz intoleransı olan birine laktozsuz süt önerebiliyoruz. Veya bunun yerine kefir gibi ürünler. Aslında alerjiyi oluşturan ya da intoleransı oluşturan durumları değerlendirdiğimizde kişilerin bir yerde de sağlıksız beslendiğini görüyoruz. Bağırsakları yoran, kirleten etmenleri azalttığımızda, yani disbiyozisi aslında tedavi edebilirsek o gıda alerji ve intoleranslarını biraz daha azaltabiliyoruz. Yani kişi hiç, örnek veriyorum, süt veya süt ürünü tüketemezken günde en azından yarım porsiyon o ürünü de tüketebilir hale gelebilir. Tabii hiç tüketmemektense zaman sonrasında biraz daha sizlerin kontrolü altında tüketilmesi en doğrusu oluyor. Evet. Peki hangi besine intolerans ya da duyarlılık olduğunu anlamak için ne testleri yapıyorsunuz? Bu tarz testler özel laboratuvarlarda gerçekleştiriliyor. Biz ihtiyacımız olan kitleri kişiden alarak laboratuvarlara gönderiyoruz ve akabinde onların yapmış olduğu değerlendirme neticesinde beslenme programımıza yön veriyoruz. Bazen o kadar enteresan şeylere, mesela cevize, bademe karşı bile çok basit şeylere de çıkabiliyor bu intolerans veya alerji durumu. Bunları bir süreliğine elimine ediyoruz. Sonrasında da diyetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok detaylı
detaylı bilgilerdi gerçekten Elif Bizler Hanımcığım. teşekkür ederiz. Öğrenmediğimiz birçok alerji sebeplerini, besin alerjilerini öğrendik sizlerle. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Bugün bizlerle uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun beraberdi ve bizlere gerçekten çok besin alerjileriyle ilgili ve diğer besin duyarlılıkları ile ilgili çok güzel bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.